Tüm dünyanın aradığı Beşer Esad nerede? GZT Haber Merkezi OSİNT Türk kaynakları ile en güçlü 3 olasılığı ortaya çıkardı. Şimdi dünya medyasında ilk kez izleyeceksiniz. Birinci senaryo. Şam yönetimi Suriyeli muhaliflerin 27 Kasım'da rejim kontrollü bölgelere taarruz başlatmasıyla sarsıldı. Kısa süre sonra Esad'ın Rusya'dan daha fazla destek almak amacıyla ailesiyle birlikte Moskova'ya gittiği yönünde söylentiler yayılmaya başladı. Esad ve ailesinin 27 ila 30 Kasım tarihleri arasında Moskova'daki Four Seasons Oteli'nin resepsiyonunda olabileceği de iddiayı güçlendirmişti. Bu otel Rus lider Putin'in devleti yönettiği Kremlin'e sadece 750 metre mesafede. Bunun üzerine ilk baktığımız kaynaklar hava trafik izleme platformları ve açık kaynaklar oldu. Ve bingo! YKBAA kuyruk numaralı Suriye kayıtlı uçak Şam'la Moskova arasında bir uçuş gerçekleştirdi. 27 Kasım çarşamba akşamı 20.15'te Şam'dan havalanan uçak 28 Kasım Perşembe günü saat 00.56'da Moskova'daki Şeremetyevo Uluslararası Havalimanı'na indi. Esad bu uçağı Rusya'ya gitmek için kullanmış olabilir. İkinci senaryo. Araştırma kapsamında C5 Sky kodlu özel bir jet ile karşılaşıyoruz. Verileri incelendiğinde bu jetin 2 hafta boyunca uçuş yapmadığını ve olağan seferlerinde Şam'a gitmediği bilgisi ortaya çıkıyor. Ancak 6 Aralık itibariyle Birleşik Arap Emirlikleri ile Suriye arasında gitgeller başladı. Suriyeli muhaliflerin başkent Şam'a girdiği gece bu jet Şam'dan havalanarak Abu Dhabi'ye uçtu. Uçuş sırasında pilotun radar verilerini kapattığı da göz önünde bulundurulması gereken ince bir detay. Üçüncü senaryo. Zamanı geri saralım. 28 Kasım'da Suriye hava sahası üzerinde Abu Dhabi kalkışlı bir jetinizi bizi karşılıyor. Aynı tipte fakat kimliği gizli bir jet olması hassas bir bilgi. Hama üzerindeyken saat 10.20'de transponderını kapatan uçak daha sonra radardan kayboluyor. Peki uçak hakkında ne biliyoruz? En son İskoç firma Highland Air'a ait olan bu uçak firmanın iflas etmesiyle özel bir şahsa geçmiş. Ayrıca Gambiya üzerine kayıtlı. Bu ülkeye kayıtlı olmasının sebebinin uçağın sahibi olan şirket veya şahsa ait kimliği saklamak olduğunu düşünüyoruz. Ayrıca kardeşi Mahir Esad'ın komutanlığını yaptığı 4. Zırhlı Tümen'in El Bukemal üzerinden Irak'a geçtiği yönünde bilgiler mevcut. Ancak Mahir Esad'la ilgili şu ana kadar herhangi bir somut bilgiye ulaşılamadı. GZT tüm dünyanın aradığı Esad ve ailesini didik didik aramaya devam edecek.